Duyuyor musun silah seslerini? Lan bir yerde çatışma çıktı galiba ya. Arttı silah sesleri. Böyle akşam 8.30-9 civarlarında böyle silah sesleri duymaya başladım. 1,5 saat boyunca aralıklı olarak o silah seslerini duydum. Aha, telefon çıkıyor. Aa. Nereden buldun? İş bitiyor mesela, Türkiye gezmeye gidiyorum. Çok seviyorum ben de Türkiye. Karşıda Esad'ın posteri var arkadaşlar. Parçalamışlar onu. Neyi özlüyorsun Türkiye'de peki? Vallahi her şey abi. Her şeyi özlüyorum. Her şey özledim. Şöyle 100 doların karşılığı bu kadar Suriye parası yapıyor. Suriye lirası yapıyor arkadaşlar. Bu şimdi askeri görevliler geldi biraz önce. Ben silah sesleri duydum. Ona gidiyorlar değil mi? Ama başka bir Ne? Suriye'den herkese selamlar dostlar. 2025 yılının Ağustos ayındayız. Suriye'de yeni bir sabaha uyandım. Yeni bir şehirdeyim şu an. Hama şehrine geldim. Sizlere kaldığım yeri göstermek istiyorum. Öncelikle kaldığım mahalleyi şöyle balkonumdan göstereyim. Burası benim kaldığım otelin baktığı manzara. Yani benim odamın baktığı manzara. Ara sokak. Kaldığım oda da burası. Birazcık hijyen eksikliği var. Çarşafı falan ters çevirdim. Böcekler vardı. Sabaha kadar böcekler maalesef yedi her yerimi. Bir şekilde çözüm buldum. Uyumaya çalıştım. Klima var ama çalışmıyor. Genellikle otellerdeki klimalar çalışmıyor. Klima çalışan otellerin fiyatları da birazcık yüksek oluyor. Vantilatör var. Buraya 15 dolar ödedim bu arada. Onu da söyleyeyim hemen. Tuvaleti, banyosu içeride. Şöyle göstereyim. Bayağı bir rutubetli ama. Bayağı bir rutubetli. Kaldığım otel hemen şehrin merkezinde arkadaşlar. Cairo Hotel isminde bir yerde kaldım. Bu bölgede birkaç tane otel vardı. Fiyatları sordum. Genelde böyle 15 dolar, 25 dolar civarında. Bir tane otel vardı, 45 dolar dedi. O klimalıydı. Burayı buldum. Ya böcek olduğunu bilseydim inanın 45 dolar verir diğer tarafta kalırdım ama neyse. Konumuz bu değil. Buna geçelim. Şimdi güzel bir güne uyandık. Burası şehrin önemli yapılarından birine ev sahipliğini yapan meydan. Şöyle Saat Kulesi'ni göstereyim. Burada bir bina var ama tarihi bir bina mı, belediye binası gibi bir şey mi onu çok anlamadım. Dün akşam ulaştım ben buraya. Bayağı bir kalabalık vardı, trafik vardı. Yoğundu yani dün akşam. İnsan yoğunluğu oldukça fazlaydı. Ama belli bir saatten sonra o yoğunluk azaldı arkadaşlar. Şimdi ben buraya nereden geldim? Humus'tan geldim. Humus otogarına gittiğimde Hama'ya gideceğimi söyledim. Otobüslere değil de ufak minibüslerin olduğu bir yer var. Otogarın arka tarafında. Beni oraya yönlendirdiler. Sağ olsunlar, çok yardımcı oldular. Tabi böyle beni aldılar, tamam mı? O minibüse kadar götürdüler. Sonrasında dura kalka minibüs birazcık şeydi, böyle sıkıntılıydı. Burada çünkü kaçak benzin kullanıyorlar, mazot kullanıyorlar. Yani kalitesiz mazot kullanıyorlar daha doğrusu. Öyle olunca işte doğru düzgün güç vermiyor sanırım. Duruyor, yavaşlıyor. Yarım saat 40 dakikalık yolu yaklaşık 2 saatte geldik. Hama'ya akşam ulaştım, hemen işte kalacak yer buldum. Konakladım. Yalnız dün akşam şöyle bir şey oldu. Ben Şam'dayken böyle silah sıktıklarını duydum ve gördüm. Mermileri gördüm havada. Normal falan demişlerdi. Otelin çatısında oturuyorduk. Normal demişlerdi. Buraya ulaştım dün akşam. Böyle akşam 8.30-9 civarlarında böyle silah sesleri duymaya başladım. 1,5 saat boyunca aralıklı olarak o silah seslerini duydum.
Balkona çıktım, baktım. Bir yandan insanlar sokakta, trafik akıyor. İnsanlar normal akışında hayata devam ediyor ama bir yandan bir yerlerden silah sesleri geliyor. Ya diyorum ne oluyor? Hemen açtım. İnternetten bakıyorum hani bir şey mi oluyor? Fena, çok fena bir sesi vardı motorların ya. İnternetten açtım baktım ne oluyor ne bitiyor diye. Bir şey göremedim. Silah seslerini duyduğumuzda kaldık. Bugün soracağım bakayım öğrenebilirsem ne oldu ne bitti merak ediyorum çünkü. Milyon و10. Tamam. Şöyle vereyim abi sana. Arkadaşlar şimdi bir tane yere geldim de burada para değiştireceğim. 100 dolar bozduracağım. Şöyle 100 doların karşılığı bu kadar Suriye parası yapıyor. Suriye lirası yapıyor arkadaşlar. Şükran. Bu abi sağ olsun 5000'lik verdi. O yüzden elimde çok fazla deste olmayacak. Genelde 2000'lik veriyorlar. 5000'lik verince şöyle 2 desteğe halletmiş oluyorsunuz. Burada 1 milyon Suriye lirası var. Bir de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şöyle 10 binde yanında verdi. 1 doları 10.100 Suriye lirasına burada bozdurdum. Şöyle hemen siyah poşetle verdi abi sağ olsun. Poşetin içine koyalım. Şükran. Bu sokakta sağlı sollu bir sürü sarraf var arkadaşlar. Yani döviz bürosu var. Ama gördüğünüz üzere dükkanların %90'ı kapalı. Çünkü şu an Cuma, günlerden Cuma, burada resmi tatil. Ve öğleden önce olduğu için Cuma namazından önce genellikle dükkanları açmıyorlar. Cuma namazı geçtikten sonra yavaş yavaş dükkanları açarlar diye ümit ediyorum. Umarım açarlar, yani çarşı pazar kurulsun ki birazcık şehri kalabalık görelim. Ben o kadar günlerden habersiz bir şekilde ilerliyorum ki Cuma olduğunu bugün unutmuşum yani. O kadar kafam başka şeylere odaklı durumda. Neyse çözdük ama. Selamünaleyküm. Kifak. İsme? İsme? Male. İsme Burak. Maşallah kardeşime. Açık falafelci buldum arkadaşlar. Şöyle Lübnan ekmeğine öncelikle humusu sürdü. Daha sonrasında 4 tane böyle falafel topunu koydu. Üzerine domates koydu. Yine nohut attı. Buradan nane koyacak. En sonunda tahini sosu dökecek. Müthiş bir sos bu arkadaşlar. Gerçekten müthiş bir sos. Tuzunu da döküyor. Falafel sandviçimiz hazır. Böyle birkaç farklı baharat da döktü. Bayağı lezzetli oluyor. Biliyorsunuz ben çok seviyorum. Bu coğrafyalarda seyahat ederken üstüne humusu da yapıştırdı. Bir tane de falafel koydu. Şükran. Sağ olasın Şükran. Böyle bir sandviç hazırladı. 7000 Lübnan lirası arkadaşlar bu. Yani 1 dolar bile değil. Şöyle göstereyim. Yağda kızartıyorlar. Bir nohut yemeği falafel. Vegan bir yemek. Şu şekilde nohutu eziyorlar, tamam mı? Burada bir tane aparat var. Onun ucuna böyle sürüyor. Topçuk şeklini alıyor. Daha sonrasında yağ atıyor. Kızarıyor. Kızardıkça bu kardeşimiz gibi topluyorsunuz. Daha sonrasında da dilerseniz humusa batırıp yiyorsunuz. Dilerseniz böyle sandviç yapıp yiyorsunuz. Bayağı da lezzetli oluyor. Güzel oluyor. Bu coğrafyalardaki en ucuz yiyebileceğiniz şey falafel. Hem lezzetli hem sağlıklı. Yani tabii kullandıkları yağ da bağlı. Şimdi o kadar da sağlıklı diyemeyeceğim. Mesela bak bu falafelin rengi birazcık açık. Lübnan'da biraz daha farklı renkteydi. Mısır'da aşırı koyu ve sertti ve çok baharatlıydı. Ben buraya geldikten sonra, yani Suriye'ye geldikten sonra falafel yedim. Gayet lezzetli yapıyorlar. Lübnan usulü falafeli de Suriye usulü falafeli de yemiştim daha önceden. İkisini de seviyorum. Afiyet olsun. Otobüsün haline bakın arkadaşlar. İçinde amca oturuyor. Çalışıyor mu bilmiyorum ama amca belki de dinlenmek için oturmuştur oraya. Şöyle kendimi karşıya atmam lazım sizlere. Bu şehirdeki
en önemli yapıyı göstermek istiyorum. Şöyle attım kendimi çaprazdan. Selamünaleyküm. Elimde kamera var ya, çok tuhaf bakıyor insanlar. Çok dikkatli bakıyorlar. Birazcık uzağa geldik. Şöyle yakına gidelim. Selamünaleyküm. Burası tarihi bir şehir arkadaşlar. Milattan önceye kadar uzanıyor şehrin kuruluş tarihi. Hama Krallığından geliyor Hama şehrinin ismi. Milattan önceden günümüze kadar çeşitli uygarlıklar gelip burada hüküm sürmüşler arkadaşlar. Kendi medeniyetlerini yaşatmışlar. Buraya miraslarını bırakmışlar. Asi Nehri'nin üzerine kurulan bir şehir ama gördüğümüz üzere çöp olmuş durumda. Şuraya bakar mısınız ya? Yemyeşil olmuş pislikten. Su oldukça azalmış ve inanılmaz bir çerçöp plastik var. Çok da ağır bir koku var. Bayağı kötü kokuyor. Su çok çekilmiş ya. Büyük ihtimalle mevsimden kaynaklıdır diye düşünüyorum. Bayağı çekilmiş su. Ama bu kadar pis olması hiç iyi değil. Selamünaleyküm. Türkiye. Selamünaleyküm Türkiye. Ne? Türkiye. Aha telefon çıkıyor. Aa. Nereden buldun? Sende. Eyvallah. Mafi Türkiye. Selam. Ah, şükran. Selamünaleyküm. Keyfak. Bir selam verelim buradaki arkadaşlara. Selamünaleyküm. Selam. Keyfak. هلا على اياه. Anne Burak. Türkiye. راسي Şükran. Şükran. Suriye. Türkçe mafi. Türkiye mafi. Tamam, Türkçe bilmiyorlar. Suriye. Eyvallah. Selamünaleyküm. Birkaç kelime öğrendim Arapça. Şey diyorum, ben Burak, Türkiye'den geldim diyorum. Biliyorsunuz çok fazla Suriyeli zamanında gelip Türkiye'de çalıştığı, kaldı. Orada okuyanlar var. Türkçe bilenler de var. Sıklıkla karşılaştık Suriye seyahatimizde. Belki birkaç kelime Türkçe biliyorlarsa konuşalım, röportaj yapalım istiyorum. O yüzden herkese salça olmaya çalışıyorum ama 3-5 kelime de Arapça öğrendim. Onu da kullanmaya çalışıyorum. Bakar mısınız? Su yok. Bildiğiniz su yok. Kupkuru. Bunlar noryalar arkadaşlar. Su değirmenleri. Çok eski yapılar bunlar. Yeni kurulmuş yapılar değil. Arkadaş fotoğrafçı orada el sallıyor. Çok eski yapılar. Ta yıllar öncesinden bunu yapmışlar. Bunun sebebi de arkadaş da videonun içinde olmak istiyor. Onu da göstereyim bir yandan. Hi guys. Türkiye. I'm from Turkey. Speak Turkish? Speak Arabic. Speak Arabi, English. İngilizce. Arabic. Arabi. Okay. Nice to meet you. Habibi. Memnun oldum Habibi. Bu noryaların yani su değirmenlerinin yapılış, kuruluş amacı şehre içme suyu taşımak ve sulama için kullanıyorlar. Bu sebeple bu değirmenleri yapmışlar. Yıllar öncesinden yapmışlar ve sanırım yaklaşık 20 tanesi ayakta kalmış durumda. Geri kalanı yıkılmış durumda. Günümüze kadar ulaşmamış. Mesela burada bir tane var. Karşıda bir tane var. Ben birazcık araştırdığımda tabii eski görüntüleri gördüm. Su akıyordu. Çark dönüyordu. Buradan su akıyordu ama gördüğümüz üzere şu an kupkuru her yer. Bunun sebebi de yağışsızlık ve mevsim. Burada da I love Hama yazıyor. Her şehirde böyle bir yazı gördüm. Gelen turistler burada fotoğraf çekiliyorlar arkadaşlar. Ben de şöyle I love Hama yazısını, yani Hama'yı seviyorum yazısını göstereyim sizlere. Rejim değiştikten sonraki bayrak bu şekilde oldu. Yeşil, beyaz ve siyah. Beyaz olan kısımda da 3 tane kırmızı yıldız var. Şöyle göstereyim. Eski bayrakta da kırmızı, beyaz, siyahtı. 2 tane yıldız vardı. Burası şehrin merkezi. Savaştan etkilenen şehirlerden bir tanesi ama tarihi bir şehir. Suriye'nin en büyük şehirlerinden bir tanesi. Ülkenin batısında bulunuyor. Ne yazık ki şehrin her yeri, yani Suriye'de gezerken gezdiğim, gördüğüm şehirlerin hepsi için bunu söylüyorum. Burası da dahil. Her yer çöp, pislik, plastik. Yani bir de şeye dikkat ettim. İnsanlar bir şey yiyip içiyor, hemen sokağa atıyorlar. Bu kültürün değişmesi lazım. Ne yazık ki
bu coğrafyada gezerken Mısır olsun, Lübnan olsun, Irak olsun, Suriye olsun, İran olsun, bu tarz ülkelerde gezerken ve hatta çeşitli dünya ülkelerinde de bunu sıralayabilirim ama bu coğrafya özelinde konuşacak olursam hep böyle yedikleri içtikleri şeyleri, mesela kahve içmişler bırakmışlar, bir şeyler içmişler pipetleri atmışlar. Amcamız orada yatıyor gölgede. Hava bayağı sıcak ya, adam ne yapsın? Baksanıza yani her yer plastik çöp. Ne yazık ki eğitim seviyesinin düşük olduğu ülkelerde doğaya karşı da saygı yok. İnsanlar yedikleri içtikleri her şeyi atıyorlar. Bulduğu her yere atıyorlar yani. Böyle söyleyeyim. Karşıda da bir çark var ama oraya nasıl gideceğimi bilemedim. Şuradaki köprüden geçiliyor sanırım. Burası kapalı. Abimiz oğluyla ya da torunuyla gezmeye çıkmış. Şehri görüyorsunuz, hemen karşıdaki evleri göstereyim sizlere. Mermi izlerini de buradan görebiliyorum yani. Yıkık dökük bazı evlerin kısımlarını görebiliyorum buradan. Karşıda Esad'ın posteri var arkadaşlar. Parçalamışlar onu. Suriye'nin her yerinde rejim değiştikten sonra Esad'ın posterleri parçalandı. Zaten haberlerde de izlemişsinizdir. İnternette de görmüşsünüzdür mutlaka. Hama şehrinde burada tarihi bir market var ama şu an kapalı cuma olduğu için. Hemen onun üzerindeki Esad posterini de parçalamışlar. Yine açık olan dükkanlar var ama genel itibariyle bayağı bir sakin. Ve kapalı dükkanlar. Selamünaleyküm. Maşallah ya, baksana elinde poşet. Keyfak. Habibi. Ara ara bayağı şiddetli rüzgar esiyor arkadaşlar. Böyle fırtına çıkacak gibi oluyor. Yerdeki bütün toz, toprak, pislik havaya kalkıyor. Siz de tabii etkileniyorsunuz bundan. Bütün toz moz ağzıma kaçtı, gözüme kaçtı ya. Humus'a giderken yolda bir kum fırtınasına denk gelmiştim. Bayağı böyle göz gözü görmüyordu. Şoför önünü görmüyordu yani. O derece bir kum kalkmıştı, toz kalkmıştı yerden. Kaleye buradan çıkılıyor sanırım yani, harita burayı gösteriyor. Herhangi bir bilet alabileceğim nokta yok. Yürüyerek çıkalım bakalım. Birazcık yüksek bir noktada kalıyor. Belki şehri de ufaktan böyle yukarıdan görme şansımız olur. Bu arada bir şeye değinmek istiyorum arkadaşlar. Bir süredir Suriye'deyim, geziyorum. Daha da gezeceğim bir aksilik olmazsa. Hep birlikte gördük buradaki durumu. İnsanlar çok ciddi koşullarla yüzleşiyorlar. Yıllarca süren savaş ölüm getirmiş, kayıplar getirmiş, büyük acılar getirmiş, yoksulluk getirmiş. Şehirlerde elektrik yok, doğru düzgün su yok. Yani şöyle şehri göstermek istiyorum size. Genel itibariyle şehirlerin görüntüsü bu şekilde. Yine burası biraz daha böyle sağlam kalmış gibi gözüküyor. Yani şu ana kadar gördüğüm kadarıyla söylüyorum. Humus'u hep birlikte gördük. Şam'ın belli noktalarını gördük, yıkılmış, paramparça olmuş. Bir tane bile bina ayakta kalmamış. Yani insan gerçekten
ne söyleyeceğini, ne anlatacağını bilmiyor. Burada yıllarca öyle şeyler yaşanmış ki yani ben birkaç cümleyle ne açıklayabilirim, ne özetleyebilirim, ne de buradaki durumu sizlere anlayabileceğiniz dilden anlatabilirim. Yani anlaması çok zor, anlatması çok zor şeyler yaşandı. Ne eski rejim, Esad rejimi benim dünya görüşüme ve hayat görüşüme sahipti, ne şu anki yönetim. Sadece Suriye'ye gelip buradaki insanları tanımak istedim. Dediğim gibi daha önceden de söylemiştim. Eğer imkanım olsaydı Esad döneminde de gelip gezmek, görmek, insanlarla konuşmak isterdim. Fırsat olmadı. Başka yerleri geziyordum. Ama bu yönetim altındaki Suriye'de gezme şansına sahip oldum. Geldim buradaki insanlarla konuşuyorum. Onların söylediklerini sizlere olabildiğince objektif şekilde yalın haliyle aktarmaya çalışıyorum. Bir yorum katmıyorum. Kendi yorumumu zaten ekliyorum videolarda ama insanlarla konuştuğumda genelde onların yorumlarını normal sohbet niteliğinde ilerleterek devam ediyorum. Aklımdaki soruları soruyorum ve sizlere aktarıyorum. Bu yönetimin hayat görüşünü, dünya görüşünü de paylaşmıyorum. Benim bambaşka bir dünya görüşüm var. Farklı bir siyasi görüşüm var. Buradaki insanlar da büyük ihtimalle onu biliyordur. Bilmese bile pek bir önemi yok yani. Ben bunun için gelmedim. Herhangi bir hükümetle ilgilenmiyorum. Hükümetlerle ilgilenmiyorum ben ülkeleri gezerken. Kendi açımdan bir görüşüm var elbette. Onlar hakkında bir düşüncem var ama bunları konuşmak videolarda mantıklı gelmiyor. Çünkü 1-2 dakikalık böyle bir yorum olacak. O manipüle edilebilecek bir durum oluyor. O yüzden sadece insanların sizlere söylediklerini aktarıyorum ben videolarda. Bunu söylemek istedim tekrardan. Çünkü çok hakaret içeren, haksız eleştirilere de maruz kaldığım oldu Suriye'ye geldiğimden beri. Ne yazık ki. Böyle şeyler doğal. Maalesef böyle insanlar da var. O yüzden ara ara kendimi böyle de açıklamak istiyorum. Çünkü niyetimi biliyorsunuz. Ben sadece sizlere gezdiğim yerleri, oradaki insanların hayatlarını, kültürünü göstermeye çalışıyorum. Hiçbir ön yargım yok. Önyargılarım varsa da bunları kırmaya çalışıyorum. Bunun için uğraşıyorum. Dünyadaki bütün halkları seviyorum, insanları seviyorum. Hükümetlerle ilgilenmiyorum arkadaşlar. Buradaki halkları tanımaya geldim. Özellikle benim yaşadığım bu coğrafyadaki insanları tanımak istiyorum. Bu yüzden geldim. Bu yüzden Suriye'deyiz. Bu yüzden insanlarla konuşmaya çalışıyorum. Fikirlerini sizlere aktarmaya çalışıyorum. Bunu da naçizane belirtmiş olayım. Şehir böyle gözüküyor arkadaşlar. Baksanıza kalkan kuma. Oo, bayağı bir arttı, bayağı bir arttı. Bir yere sığınmam lazım. Çok kötü ya. İnsanın ağzına, yüzüne, her yerine giriyor. Duyuyor musun silah seslerini? Biri bir yerden sıkıyor ama dün gece de sıktılar. Tam olarak niye ateş ediliyor bilmiyorum ama çatışma çıktı galiba ya. Arttı silah sesleri. Sesler bu taraftan geldi arkadaşlar. Şu an görünürde bir şey gözükmüyor ama bilmiyorum yani ne oluyor, ne bitiyor, hiçbir fikrim yok. Dün gece de dediğim gibi yani 1,5 saat boyunca aralıklı olarak silah sesleri duydum. Gerçekten ne olduğu ile ilgili hiçbir fikrim yok. Belki küçük çaplı çatışmalar oluyordur ya da eğlence için de sıkıyor olabilirler. Hiçbir fikrim yok ne olduğu ile ilgili ya da başka bir şeydir. Ben silaha benzetiyorum diyeceğim. Onu da düşündüm. Gerçekten onu da düşündüm. Belki hilti çalıştı, bir şey çalıştı. İnşaat var, onun sesi geliyor diyeceğim ama hiç ona da benzetmedim. Yani bilmiyorum ya. Silah sesine benzer sesler duydum. Silah olduğunu düşünüyorum ama çok da şey yapmak istemiyorum şimdi. Kalenin arkası bu taraf. Bayağı da bir rüzgar esiyor. Hemen aşağıda hamam olduğunu düşündüğüm bir yapı var. Cami de olabilir. Yani ufak tarzda bir cami de olabilir. Çünkü minare de yapmışlar ya da önceden ya hamam yapısında kurulmuş bir yapı. Osmanlı mimarisine benzettim ama çok emin değilim. Hemen hemen evlerin birçoğunda çatıda
güneş enerjisi paneli var. Şöyle aşağıda palmiye ağaçlarını dikmişler bu yola. Güzel gözüküyor. Görünüş bu şekilde arkadaşlar. Şehrin manzarası, görünüşü bu şekilde. Ama Suriye iç savaşını sanırım biraz daha hafif atlatan şehirlerden bir tanesi. Yani hafif demek istemiyorum. Bu aslında yanlış bir ifade olur. Özür diliyorum. Diğer işte Humus ve Şam'daki bazı yerleri gezdik ya, oralara kıyasla bunu söyleyeyim. Eminim burası da şiddetli geçmiştir sonuçta. Bunun şiddetlisi, azı, çoğu olmaz. Savaş ya sonuçta. İnsanlar çok büyük acılar çekiyor, hayatlarını kaybediyor, yakınlarını kaybediyor. Ya öyle şeyler dinledim ki, öyle şeyler anlattılar ki bana. Burada savaşı yaşayan insanlar, savaş boyunca burada kalan insanlarla konuştum. Onların söylediklerini hafızama not ettim. Tabii ki de kameraya göstermediğim, anlatmadığım birçok şey var. Umarım bir gün bir yerlerde denk geliriz. Bunları yüz yüze konuşuruz. O zamana kalsın, ya da bir gün bir şeyler yazarsam orada okursunuz. Durum budur. Ufak ufak ben de şehrin merkezine geri döneyim. Gel. Gel siz de gelin. İsmi ne kardeşim? Muhammed. Muhammed. Evet. Burak, ben de çok memnun oldum. Ben de çok. Sen Türkiye'de kaldın. Şöyle sana vereyim ben mikrofonu. Tamam. Türkiye'de yaşadın sen. Evet. Benim Türk olduğumu nasıl anladın? Mesela selamun aleyküm. Ben de Suriye burada. Selamun aleyküm. Ama Türkiye biraz daha büyük ki. Yani Biz daha baskılı söylüyoruz K'yi. Evet, Sen evet. de oradan anladın benim Türk evet, olduğumu. ben de. Kaç sene kaldın Türkiye'de? Yani 14 sene. Nerede yaşadın? Manisa. Manisa'da. Ne Evet. yaptın orada? Orada çalışıyorum. Mesela inşaat çalıştım. Hı hı. Her şey çalıştım mesela. Yani sonra savaş bittim. Geldim Suriye. Savaş bitti, buraya geldin. Evet. Ne zaman döndün Suriye'de? Yani 6 ay. 6 ay oldu. Evet. Burada ne yapıyorsun şimdi? Orada dükkan bende var. Senin Bakkal. dükkanın mı burası? Benim bu dükkan. Kendi dükkanı. Evet, ben de dükkanım. Savaştan önce de aileniz bakkal işiyle mi, bakkallık mı yapıyordu? Yok değil. Yok değil. Bende şey var. Bizim aile başka iş var mı? Başka iş. Başka iş var mı? Ben de şimdi geldim buraya Suriye. Dükkan açtım. Oturuyorum yani. Türkiye'de para biriktirdin, burada dükkan açtın. Evet. Bol kazançlar diliyorum sana kardeşim. Teşekkür ederim. Nasıl Allah geçti razı olsun. Türkiye? İyi, çok şükür. Ben de çok yani çok üzüldüm yani mesela Türkiye. Ben de yani çok memnun Türkiye. Kalmak mı istiyordun orada? Evet, vallahi ben de iş bitiyor mesela Türkiye gezmeye gidiyorum. Çok seviyorum ben de Türkiye. Hepsi iyi yani mesela yemek, her şey iyi mesela, her şey güzel. İnsanlar Türkiye. nasıldı sana Çok karşı? güzel, çok güzel bir insan. Neyi özlüyorsun Türkiye'de peki? Vallahi her şey abi, Her şeyi özlüyorum. her şey özledim. Her şey, yemek, her şey. En çok neyi sevdin peki? Vallahi şey var, yemek, Hı hı. çiğ köfte. Çiğ köfte. Çiğ köfte çok seviyorum ben de. Başka çok var bende ya mesela. Ama unuttum yani adı ne. Ama çok var. Şu an Suriye'de durum nasıl peki? İyi ama daha iyi değil yani. Savaş elhamdülillah bitti mi? Ama daha iyi değil yani. Ama yani mesela şimdi iş yok. Biraz çok pahalı, her şey çok pahalı mesela. Pahalı, tamam. Çok pahalı her şey. Sadece yani ama inşallah yavaş yavaş bitiyor yani. Umarım en kısa zamanda düzelecektir yani, inanıyorum. İnşallah çok her şey yavaş yavaş ya, hepsi acele değil yani. Yavaş yavaş bitiyor inşallah. Burada iş yok. Asker geliyor. Yok. Kamera var ya, problem olmasın ya. Silah çektim, hava fişeği. Tamam. Öyle de geldi. Dedim burada geldi. Burada değil burada. Başka şey var. Mahalle. Bu şimdi askeri görevliler geldi biraz önce. Ben silah sesleri duydum. Ona gidiyorlar değil mi? Ama başka bir mahalle. Ne oldu ki? Niye silah sıktılar? Çünkü ben dün gece de silah sesi duydum. Biraz önce de silah sesi duydum. O yüzden o askeri aracı görünce... Belki cenaze var. Tamam. Ha, Anladın? cenazede de Cenaze sıkıyorlar silah o zaman. çıkıyor. Tamam. Ben bir an Ama dedim burada yasak şimdi. Şimdi orada silah var mı mesela yasak. Tamam. Mesela sünnet var mesela bir şey var. Orada hepsi yok. Yasak. Yani bu hava çektim mesela geldim bak bak bizim dükkan bak. Hı hı. Geldi orada. Ha, Çektim mermi aşağıda. izi var, evet. Mermi geldi Mermi burada. izi Bir var. bak nerede geldi. Bir mikrofonu alabilir miyim? Evet. Biraz önce bir askeri araç gördüm de, yani normal sivil bir araç, askerleri gördüm hemen arkasında. O yüzden kamerayı indirdim. O yüzden sana bu soruyu sordum yani. Evet. Bunu da
açıklamış olayım arkadaşlar. Silah sesleri duyduğum doğruymuş. Ben bir an şey zannettim. Silah sesi zannettim ama ya silah sesi olduğunu duydum. Silah var mı? Sonra şey dedim. Ulan acaba bir inşaat çalışması var. Hilti sesi falan mı diye düşündüm ama dedim ki hilti böyle olmaz yani silah sesidir diye düşündüm. Evet. Silahmış. Evet. Dedim ne oluyor ya? Sıkıntı yok, ben de problem değil yani. Eyvallah. Yok ya. Burada zaten insanlar da hemen etrafıma baktım. Rahat takılıyorlar. Dedim herhalde bir mahallede bir şey oldu. Aynen. İnsanlar çok umursamadı. Aynen. Ama Sıkıntı- doğru duymuş. Tamam, sıkıntı yok abi. Çok memnun oldum seni Ben de tanıdığıma. çok tanıdım. Türkiye'ye bir mesajın var mı? Vallahi ben de Türkiye yani mesela çok seviyorum mesela Türkiye. Yani zaman mesela var mesela iş yok mesela Türkiye'ye geliyorum. Çok seviyorum Türkiye'yi, yemin ederim. Sağ Çok olasın. seviyorum. Teşekkürler, çok sağ olasın. Yani insan hepsi Türkiye, insan Türkiye mesela hepsi iyi bir insan. Buradaki su kemerini de sizlere videonun sonunda göstereyim arkadaşlar. Şimdi dolmuşa bindim arkadaşlar. Şehirden ayrılacağım. Bir sonraki video bir aksilik olmazsa farklı bir şehirden gelecek. Gezdik, dolaştık. Sonu da birazcık aksiyonlu oldu gibi. Umarım bir sıkıntı yoktur, bir problem yoktur diyeyim ve Hama videosu da burada son bulsun. O arkadaşla tanıştığım, sohbet ettiğimde çok iyi oldu. 14 sene Türkiye'de kalmış, Manisa'da yaşamış. Bayağı da seviyor Türkiye'yi. Yani kimle konuşsam Türkiye hakkında hep güzel şeyler söylediler, sağ olsunlar. İyi hatırlıyorlarsa ne mutlu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyeyim. Kendinize çok iyi bakın. Videoya bir beğeni, bir yorum atarsanız çok sevinirim. Kanalıma abone olarak destek olabilirsiniz. Videoyu beğenmediyseniz beğenme tuşuna da basabilirsiniz. Bir eleştiriniz varsa saygı çerçevesinde dile de getirebilirsiniz başımla beraber. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.